bildirimler size düşsün diye bekliyorum. Evet, hastanede de artık çalışmaya devam edeceğiz. Eşimin uyuduğu kattayım. O uyurken ben de size vaktimi değerlendirmek istiyorum. 17 Şubat'taki tutulmayı konuşacağız. Bu yıl aslında 2026'nın sevgili arkadaşlarım, Şubat'ta gerçekleşecek 17 Şubat günü Kova burcundaki güneş tutulması ve ardından bir de biliyorsunuz ay tutulması gerçekleşecek. Ramazan'ın manevi atmosferinde olacağız Ramazan-ı Şerif'in. İbnül Arabi'nin size Saatlerin Hazinesi kitabıyla geçen yıl Marifetname ile karşınıza gelmiştim. Tutulmalarla ilgili açıklamalar yapmıştık. Bu yıl özellikle bu Ramazan-ı Şerif'e denk gelecek 3 Mart 2026'da gündüz 14.37'de gerçekleşecek bir ay tutulması daha olacak. Herkese merhaba, nasılsınız? Anlattığım için siz giriş yaparken bölmek istemedim. Sizler de hoş geldiniz. Çok teşekkür ediyorum Hatice Hanım. İşte ne kadar iyi olabiliriz ki? Eşim şu anda uyuyor. Söylemiştim günün büyük çoğunluğu artık uyutularak devam edecek. Yoğun bir morfinle devam ediyor şu anda yolculuğuna. Biliyorum her biriniz çok merak ediyorsunuz. Şimdi bunun için de bir akşam yayın açarız, dertleşiriz birlikte. Biz şu anda beyinden farklı bir evreye geçtik. Beyin tümörü ameliyatı olmuştuk biliyorsunuz. 30 Ocak'ta MR çekilecekti. Çok size mutlu olduğumdan bahsetmiştim. Ama biz 31 Ocak'ta hastane yatışına geçtik. Öyle inanılmaz açılımlar oluyor ki hayatımda günden güne. Dersimi aldım ben. Size bunu da dertleşeceğiz ama o gün bugün olmasın. Şimdi çok güzel hastane ortamındayım çünkü çok duygusalım. Güçlü olmak zorundayım. Sevdiklerim izliyor. Uzakta annem izliyor yayını. Güçlü görünmek zorundayım. Tamam hadi gelin ben şimdi gündemimize geri döneyim. Çalışmak beni iyileştiriyor. Ses olabilir. Onun için özür diliyorum. Umarım ses sizi rahatsız etmez. Doktorların telaşlı koşuşturmasının yoğun olduğu bir kat çünkü burası. Umuyorum rahatsız olmazsınız. Amin amin. Allah değil mi sevdiklerimizi bizlere bağışlasın. Ses gayet iyi diyorsunuz. Bu da gelir, bu da geçer yahu deriz hayatımızda ama tabii delip de geçen gündemlerim var arkadaşlar. Hadi ben dönüyorum. İyileşmem gerekiyor. Bu kısır döngünün içinden çıkmam gerekiyor. Amin, amin. Şimdi sevgili arkadaşlarım, Kova burcunda bir tutulma gerçekleşecek. Bunu hep konuşmuştuk sizinle. Şimdi Uranüs efekti var. Bir oyun kurucusu Uranüs, Boğa burcunda, Pleiades hattı dediğimiz bölgede. Diğer oyun kurucusu Satürn, Koç burcunda. Şimdi sabit yıldızların, hani Yeğennah sabit yıldızı var diyoruz ya, her bir sabit yıldızın karakteri vardır. Sabit yıldızlar, felekler, hükümler katıdır. Ve sevgili arkadaşlar manevi bir atmosferde gerçekleşecek. 3 Mart'takinde de 2 derece Koç burcunda olacak Satürn. İşte Neptün Koç zaten kranını artık deneyimliyoruz. Neptün diyorum çok pardon, Venüs ne olursan ol gel dediğimiz Balık burcunda. Sevgili arkadaşlar yaradanı severim yaradandan ötürü diyoruz. Merkür 20 derece retroda olacak. Bunların hep meali olacak. 12 derecede 12.53 dakikada gerçekleşecek de bir Güneşin Balık burcunda olduğu, ayın 12 derece Başak burcunda olduğu bir dolunay olacak. Ay zaten halk biliyorsunuz değil mi? Sıradan halklarız biz sevgili arkadaşlar. Hiçbir sadece statümüz halk olmak. Ay tabii ki burada halksa tutulma halkı, halkları, dünya halklarını tam duygusal yönleriyle bir kere zaten Ramazan-ı Şerif'in 13. gecesine hatırlarsanız geçen yılda 14 ya da 15. gecesine denk gelmişti. Ay tutulması, kanlı ay tutulması. Kıymetli Hazret büyükler bize çok değerli bilgiler bırakmışlar. İşte onun için bugün diyorum ya sizlere hep kimse küçük Nostradamus ayaklarına yatmasın. Harika bilgiler, harika kitaplar var. Marifetnameyi bile okusanız astrolog olmanıza gerek yok. Çok güzel bilgiler katarsınız kendinize. Saatlerin Hazinesi kitabını almanızı tavsiye etmiştim. O kitaptan da okumuştum. Hani şimdi yerküre hareketleri her birimiz çıkıyoruz. Orada deprem olacak, burada deprem. Hazret söylemiş zaten. Demiş ki Ramazan-ı Şerif'te kanlı ay tutulması rengine kadar vermiş bizlere. Evet, evet, evet sevgili Babayro. Diyor ne demişti hatırlarsanız insanların korkudan diyor sadaka vereceklerine
yerküre hareketlerinin, evet değil mi Selvi Hanımcığım, bol sadaka ve yerküre hareketlerinin bolca yaşanabileceğine işaret etmiş bize. Mart 2025'te yaşanan tutulma, ay tutulması Ramazan-ı Şerif'te denk gelmişti. Şimdi bunlarla ilgili tabii ki daha detaylı bilgiler de vereceğiz size. Bu sıradan bir ay ve güneş tutulması değil benim bakış açımda. Her zaman size diyorum ya, tasavvufi astroloji gözüyle de bakıyorum. En detayını da sizlere anlatmaya çalışıyorum. Kalplerimiz umuyorum arınır. Nefsi perdelerin, hani böyle çok şu anda işte Uranüs Boğa burcunda Pelede'ye sattığında diyoruz ya, çürümüşlüğü, yozlaşmayı, arsızlığı, hırsızlığı, yalanı, ahlaksızlığı dibine kadar hep beraber yaşıyoruz. Her şey vardı aslında, hani biz bir anda böyle olmadık değil mi? Dönün şöyle bir son 8-10 yılınıza bakınız. Her şey aslında gözler önündeydi. Ahlaksızlık da vardı, hırsızlık da vardı, adam kayırmaca da vardı sevgili arkadaşlar. Kendi konumunu e, hemşerilerine, komşusuna, kardeşine açan bizim vekillerimiz, yöneticilerimiz de vardı. Çocuklara karşı işlenen suçlar vardı. Sanatçılarımızın, değil mi, işte en son Güllü meselesinde de konuştuk. İlk defa bu ülkede bir anne öldürülmedi sevgili arkadaşlar. Sadece biz artık görüyoruz. Çünkü geçen yıl hep size böyle anlatmıştım. Uranüs halının altına, hani misafir gelirken acilen süpürüyoruz ya tozları, etrafı temiz göstermek için. Kağıdı mağdı bir şeyi tıkabiliyoruz. Biz şimdi ülke halkı olarak çıkıyoruz camlardan, silkelediği halılarımızı silkeliyoruz. Her şey vardı ama Uranüs artık bu derecede insanoğlunun da dünya genelinde de diyeyim, Epstein, onu bunu konuşuyoruz da sevgili arkadaşlar, hiç kendi ülkemize dönüp bakıyor muyuz? Bizde de Ensar Vakfı vardı değil mi? Ne farkımız kalıyor diyorum ben, astrolojiyi de birleştirerek Uranüs'ün bu dereceleriyle birlikte. Şimdi artık çok daha fazlasıyla olayları daha detaylı göreceğiz. Sadece kalplerimiz gölgelenmesin diyorum. İnsan hakikati bulanık görüyor çünkü. Birbirimizi lütfen suçlamayalım içinde olduğumuz dönemde. Özellikle bu yılın ilk tutulması. Evet, dünya süresi olarak yapıyorum ama bugün biraz daha kendimle, ruhumla, yaşadıklarımla, etrafla yüzleşiyorum. Hastanedeyim çünkü günlerdir. İşte bir Milano'da tatilde değilim. İnsanoğlu kendiyle, hakikatimizi görüyoruz şu anda. Eşim bize yine bir ders veriyor. Hakikat. Hakikat bu işte yaşadığımız. Şimdi dünya astrolojisi de yapacağız. Bu yayında işte burçlar olmayacak. Satürn yönetiminde bir tutulma. Tamam. Bir yöneticisi Satürn, bir yöneticisi Uranüs Kova burcunda gerçekleşecek tutulmanın. Ankara'ya göre koordinatlarını çıkardığımızda ufukta Yengeç burcu yükseliyor ve o da vasatlı bir bölgede sevgili arkadaşlar. Vasat sabit yıldızı. Yani kimyasal fabrikalar, patlamalar, zehirli gazlar, bunlarla vasat sabit yıldızı yakından alakalı sevgili arkadaşlar. Uranüs'ü biliyoruz zaten, nükleer konuları. Dünya genelinde zehirli gazlar. Bizim bundan sonraki gündemlerimiz bunlar olabilir. İşte bu hakikatleri yaşarken birçoğumuz hastanelere gidip geliyoruz. Ama bunun dışında dünyanın sırtımızı dönemeyeceğimiz gerçekleri de var. Yükselen derecesini söyledik. Uranüs varsa işin içinde nükleer var. Tabii ki Kova burcunda gerçekleşecek bir tutulma, icatlarla, yeniliklerle, değil mi, teknolojik gelişmede, her ne dersen de yakından alakalı olacak. Uranüs Kova burcuna, İkizler burcuna geçtiğinde, İkizler ne, ticaret, iletişim, yollar, arabalar, her şeyin şekli değişiyor. Bakın Uranüs Boğa burcunda, dön bakayım 2014-2015'te emlak fiyatlarına bak. Uranüs Boğa burcuna geçtikten sonra 2018'den sonra emlak, gayrimenkul, bunların fiyatına bir bakın. Şu anda İstanbul'da bir eviniz varsa zenginsiniz zaten sevgili arkadaşlar. İkizlere de geçtiğinde bu iletişimin, eğitimin, her şeyin şeklini değişmesini ileriki dönemde de dedik, uçan arabalar, işte Hollywood'dan dünyanın sahnesine gelen olayları konuşacağımızı söyleyebiliriz. Satürn yönetimindeki tutulmalar, şimdi buraya geri dönüyorum. Satürn insanı kamil mertebesidir. Veliler için en üst konaklardan bir tanesidir. Ete kemiğe büründüm Satürn, dünyadan çıktım Satürn.
Şimdi Satürn yönetimindeki tutulmalardan diyoruz ya, her birimiz Satürn kısıtlar, Satürn döver, Satürn blokaj eder. Tabii ki derslerini almayan, nefsani olaylar içine dalan bir şahıssan Satürn'ü bahane etme gezegenleri sevgili arkadaşım. Satürn varsa işin içinde, evet, engeller, blokajlar, kısıtlamalar yaşanabilir. Bu tutulmalar soğukluk. Zaten Claritas pozisyonunda Mayıs ayında bir tutulma gerçekleşmişti. Başak Burcu'nda hatırlarsanız Güneş'in tam karşıt derecesinde retro bir Satürn vardı. Onun da bir meali vardır. Bu mealde de bize işte soğuk hava koşullarını, rezillikleri, hatta o zaman Sayın Özgür Özel'le ilgili o son kapatışım oldu. Artık CHP astroloji haritasıyla da ilgili öngörülerimi Kemal Kılıçdaroğlu'nun yaptığı açıklamayı görmüşsünüzdür son. Sayın Özgür Özel'in astroloji haritasıyla Mayıs'ta da yorumlarımı yaptım. CHP ile de ilgili yorumlarımı yaptım. Daha ilk tutulma bakın bu yıl gerçekleşecek. Ondan sonra asıl film CHP kanadında, muhalefet kanalında da başlayacak sevgili arkadaşlar. Yani bu Satürn yönetimindeki bu kış yaşayacağımız 2-2,5 yıl sürecek bu tutulmanın etkileri bir kere soğuk hava, hastalıklar. 2024 Kasım ayında demiştik ya, bir de Haycı'ya sınır üstüne çıkacak ki böyle de bir tutulma. Haycı İkizler Burcu'nda sağlık astrolojisi ve bu da sınır aşımı deklinasyon üzerindeyken gerçekleşecek bir tutulma mevsimi gerçekleşecek. Uzun süren hastalıklar. Satürn yoksulluktur. Satürn sevgili arkadaşlar bir ülke astroloji haritasında gülüyorum çünkü bizim 10. evimizde. Hani ülke uçup kaçıyordu ya, emeklilerin yüzü çok gülüyordu. O yüzden böyle bir aklıma geldi, gülmek geldi şu anda. Satürn ülkenin 10. evindeyken sevgili arkadaşlarım, tutulmalarla da birlikte bakacak olursak ekonomik darboğazı demek ki daha dibine kadar. Satürn yokluktur sevgili arkadaşım. 10. evde bir ülke astroloji haritasında iflastır bunun bir meali canım arkadaşlarım. Yoksulluk, korku, ölüm, yaşlıların ölümüdür. Ölüm oranlarıyla da Satürn yakından alakalı sevgili arkadaşlar. Tutulmanın yöneticisi Satürn olursa Ademoğullarından yaşlı kimselere eski alimler der ki bir belanın da hani musibet etmesidir. Veba gibi salgın hastalıkların ortaya çıkmasıdır. 2024 Kasım'da daha 2025'e girmeden yaptığımız tutulma öngörülerimizde 2025 hatırlarsanız salgın hastalıklarla yakından alakalı olacak diyordu o dekanatta gerçekleşen tutulma. Şimdi geliyoruz, bunları da birleştiriyoruz. Demek ki salgın hastalıkları çok fazlasıyla konuşacağız. Out of bounds dediğimiz şekilde gerçekleşen bir hayciye var canım arkadaşlarım. Sağlığınıza çok dikkat edin. 23 Haziran 2024'te yazdığımız postu tekrar hatırlatayım. Biz bu 2026 yılını hiç unutmayacağız demiştik değil mi? Asıl tahttan inen kralları, kralına ayaklanan halkları, gerçek darbeleri ve artı 7 üzeri depremleri, salgını parantez içinde yazmıştım. Mutasyon geçiren salgın hastalıkları konuşacağımızı gök kubbe gösteriyor. Şimdi tutulmalarla da oturtup koyuyoruz sevgili arkadaşlar. Şimdi Satürn yönetimindeki bu tutulma ölümcül salgın hastalıklar diyor sevgili arkadaşlar. Çok üzgünüm. Toprak sahipleri, çiftçiler, madenler Satürn dediğimizde kömür, metal, devlet cenaze törenlerini de anlatır. 2,5 yıllık seyrini de ülkemizin 10. evinde iktidarı, yöneticileri, üst kadrosunu gösteren yerde bak Satürn'ün meallerini, semboliklerini birleştiriyoruz. Son söz şüphesiz Rabbe aittir. Astrolog 3 şeye karışamaz. Bu sevgili arkadaşlar biliyorsunuz. Ama Satürn bize bunları da anlatır. Devlet cenaze törenlerini de anlatır sevgili arkadaşlar. Dindarlarla sevgili arkadaşlar aynı zamanda yakından da alakalıdır. Az önce bir eski bakanımızın açıklamasını gördüm. İnsanların diyor dinden uzaklaştığı, örtülü olanların açıldığını neden acaba dedim. Kendisi de zamanında açıklamalarını ve konuşmalarını beğendiğim, ses tonunu beğendiğim bir bakandı.
güldüm. Dalga geçiliyor şu anda sanki bizlerle diyorum. Her neyse. Şimdi 17 Şubat'taki tutulma sevgili arkadaşlar, Aslan Kova aksının ilk tutulmasını yaşadığımızı unutmayalım. Ve birçoğumuz hayatımızda ciddi etkiler alacağız. Bir kere Uranüs'ün oturduğu evi iyi gözlemleyin. Uranüs Boğa burcunda, yani Boğa burcunun haritanızda oturduğu ev aksını gözden kaçırmayın sevgili arkadaşlar. İlk tutulmasını yaşayacağız. Astrolojinin çok uzun yıllardır diyorum ya, bir burç yorumu olmadığını sizlere göstermeye çalışıyorum. Tutulmalar çok önemli kaderi kapıların açılmasıdır. Bir gün bunu da konuşalım. Bir güneş tutulması ve arkasından Efendimizin evlat vefatı var. Araştıranlar belki bilirler. İşte tutulmalardan korkulmaması da gerekiyor sevgili arkadaşlar. Aslında her birimiz anne karnı yolculuğumuzda prenatal haritalarımız var. Tutulmaları biliyoruz. Her yıl minimum 2 güneş 2 ay tutulması oluyor. 2027'de düzenin bozulacağı 5 tutulmanın görüleceği bir yıl. 4'ün üstüne çıkmış bakın. Bunları yine vakti geldiğinde konuşacağız sizlerle. Kesinlikle evet, hepimiz ektiğimizi biçeceğiz. Şimdi okulda salgın dediniz ya, okullar salgın yüzünden. Kanada'da sevgili arkadaşlar, British Columbia'da bakın mevsim giriş anı öngörülerimizde 21 Aralık 21 Mart 2026'ya kadar geçerlidir demiştik. Okul saldırıları, hatta şunu anlatırken de benim çocuklarım da yurt dışında okuduğu için böyle çekinerek de yaptığım bir yorumdur. British Columbia'da bayraklar yarıya indi Kanada'da. Okul saldırıları da başlamış durumda. Şimdi içine girdiğimiz bu tutulma etkisiyle 21 Mart'a kadar demiştik ama bu 2026'da bir ilk ya da son olmayacak. Salgın dediniz, saldırı geldi oradan aklıma. Dün story'e de ekledim. Salgına çok çok dikkat etmeliyiz canım arkadaşlarım. Bir de diyorum ya, Mart'ta 14 gün sonrasında bir ay tutulması daha gerçekleşecek. Özellikle hani böyle Ramazan-ı Şerif gibi bizim dinimiz için işte kutsal günlere gelen ay tutulmaları, toplumsal değişimleri, huzursuzlukları, yöneticilerle ilgili Türkiye'nin 10. evinde tekrar hatırlatayım, bir Satürn var. Satürn devlet cenaze törenlerini de anlatır. Halkın acılarını, halkın düş kırıklıklarını da anlatır canım arkadaşlarım. Ramazan-ı Şerif'e denk gelecek bir ay tutulması. İlahi bir uyanış. Uranüs var, uyandırıcı. Kim bizi işte stresle, kim bizi sıkıntıyla, kim bizi aldığı etkilerle, güzelliklerle de Rabbim her birimize uyanmayı nasip etsin. Önemlidir kaderi planda, unutmayın tutulmalar sevgili arkadaşlar. 2 yöneticisi de var. Kuzey yönünde gerçekleşecek bir tutulma. Amin. Rabbim hepimizin gerçekten zorunu kolay eylesin. O zaman ben hepimize aynı zamanda derim ki, özellikle tasavvufi tarafından da giriş yapmak istedim size. Tutulma genellikle ilahi bir, benim bakış açımda tasavvufta uyanışta, tövbede, artık hep böyle şaka yapmıştım ya size. Ben bilmem, gidin ülkede kilisede var, camide çok. Yayın seccadelerinizi tövbe edin şimdi. Akletmedik çünkü, akletmedik. Aa, oldu, bu oldu. Bizim Allah'ımız var, Allah'ımız var ama yani kusura bakmayın, hep dedik ya, akıl yok işte içeride sevgili arkadaşlar. Bereketli bir zaman olacak. Her birimizi Uranüs'te varsa umuyorum manevi yönden derin bir muhasebe, iç muhasebe, güneş tutulması, güneş tutuluyor. Ruhun tutuluyor sevgili arkadaşım. Üst bilincin tutuluyor. Benliğin tutuluyor. Haritalarınızdaki o güneş, hiç düşünüyor musunuz? Ben Oğlak Burcu'yum. Başkası Kova, başkası Koç. Bunların bile bir anlamı var tasavvufi olarak bakarsak. Niye her birimiz farklı burçta geldik? O yuvarlak girifti, ortası nokta ya, işte o nokta senin sırrın, yaratılışının içindeki nurlu bir çember. Sır orada sevgili arkadaşlar. Güneş tutuluyorsa, üst aklımız, üst bilincimiz tutuluyorsa, ki böylesi bir tutulma Uranüs efekti de yani 220 volt değil, kaç voltluk olur bilmiyorum, fena çarparak uyandıracaktır. Manevi yönden
Her birimize Rabbim hayırlı uyanışlar nasip etsin. Hayırlı silkelenme zamanı derim ben. Hayrımıza gerçekleşecek gelişmeleri teslimiyette kalarak ilerleme zamanı derim. Şimdi teslimiyette diyorum ya, teslimiyet çok önemli. Her zaman teslimiyeti hayatımda arka plana atmamışımdır. Ama 14 Ocak'ta eşimin tümörünün nüksüyle yüzleştik. Bak üstüne gittiğim için 30 Ocak'ta tekrar bir MR çektirme derdine düştük. O da çekilsin, bu da çekilsin. Mutlak kadere karşı gelemiyorsunuz. Biliyorum, şimdi yakınımdaki birçok arkadaşımla da bu konuyu dertleşiyorum. Ben çok güzel tokatımı yedim. Oturdum yerime, artık sustum. Teslimiyetteyim, sessizleştim. Teslimiyet, Kuzey Ay düğümü balıkta. Hep derim ki hatta böyle, ya çıkıyorum arkadaşlarıma teslimiyet, teslimiyet, teslimiyet diyorum. Ve ben bununla yüzleşiyorum. Size başta da söyledim ya, Yunanistan'da bir ekiple iletişime geçtim. 10 onkolog, eşimin bütün tümörler, her şey incelenildi. Ve bir umut satın aldım ben oradan, belki de. Şu anda ilaçlar pazar günü teker koydu uçak. Saatlerle yarışıyoruz. Uçak biletinizi de ödüyoruz. Lütfen bu ilacı istiyorum. Faz 3 çalışması devam eden. İlaç iniyor ve benim eşim cumartesi günü farklı bir bölgeden acil ameliyat. Çocuklar çağrılsın deniliyor. Çok şoklanma yaşadım. Sevgili arkadaşlar, ben tokatımı yedim, oturdum. Size de içinden geçtiğimiz dönemde nacizane tavsiye ediyorum. Teslimiyetinizi lütfen kaybetmeyiniz. Son söz her zaman yaratıcımıza aittir. Hadi diyorum, şu anda çok güzel konuşuyor sistem, yaratıcım, yaradanım, Allah'ım benimle. Kızım, dinlemedin. Çok işte fırtınalar estirdim 14 Ocak'tan beri. Nasıl olur? Nasıl tedavi kapatılır? Houston'a gideriz, Yunanistan'a gideriz, onu yaparız, bunu yaparız derken bak şimdi oturdum. Eşim orada odada, ben burada dışarıda bekliyorum. Teslimiyet. Bu tutulma bize teslimiyeti öğretecek. Çok net. Benim gibi bunu paylaştım, bunu daha detaylı da konuşacağız inşallah vakti geldiğinde. Alırız kahvelerimizi, bir gece kahvesi, toplaşırız. Ben tokatımı yedim sevgili arkadaşlarım. Teslimiyet. Teslimiyetinizi lütfen kaybetmeyin. Teslimiyette kalarak ilerleme zamanı. Teşekkür ediyorum Barkın Koyun arkadaşım. Her birinize çok teşekkür ediyorum. Dualar çok çok önemli tabii ki. Ama geçmişe bakmayacağız, olur mu? Geçen gün bir sohbet oldu. Rabbim bak gözü öne koymuş dedi kıymetli ablam. Arkaya bakma. Dileseydi Yaradan 2 gözünü arkaya koyardı. Önüne bak, hikmeti ve şu an içinde yaşadıklarında Rabbinin mesajlarını oku. Muazzam güzel geldi bana. Çünkü bu tutulmayla da bu sevgili büyüğümün bana yaptığı bu kısacık konuşma uyandırıcı bana çok yararlı oldu sevgili arkadaşlar. Önünüze bakacağız, geçmişe bakmayacağız. İleriye bak diyor, teslimiyette kal diyor bu tutulma. Ciddi anlamda olumlu ya da olumsuz her biriniz haritanızın potansiyeline göre etki alıyorsunuz. Yani bütün koçu, oğlağı filan hiç kimse aynı etkiyi almayacak. Hepimizin dereceleri farklı. Aynen öyle sevgili Eren Hanım. Kıymetli eltimdir, ablamdır bu arada. Çok güzel. Aa dedim ya. Ben hiç böyle bakmadım. Rabbim dileseydi gözünü arkana koyardı. Önüne koymuş, önüne bak. Önümüze bakacağız. Hikmetleri hayatımızda yaşadıklarımız, sıkıntının içinde bile okumaya çalışacağız canım arkadaşlarım. Kuzey yönünde gerçekleşecek bir tutulma çünkü bu. Güney ay düğümü tarafında değil, kat dediğimiz kuzey ay düğümü. Hani haritalarımızda diyoruz ya sevgili arkadaşlar, işte kuzey ay düğümüne git. İyi, kuzey ay düğümüne git de öyle dolmuşa binip haritanda gideceğin bir şey değil. Haritandaki en enerjinin girdap şeklinde olduğu yerdir güney ay düğümleri. Neyse, derse girmeyelim. Kuzey ay düğümünde gerçekleşecek bir tutulmaysa işte onun için diyorum, silkelenme, teslimiyette kalma, hayrımıza gerçekleşebilecek gelişmeleri teslimiyette kalarak
İsyan etmeyerek Uranüs var. İsyan etme. Görmedin çünkü, duymadın, uyuyordun, başını hani deve kuşu gibi toprağın altına gömmüştün. Şimdi artık cebine dokunuyor ya da başka bir şey oluyor. Ailene dokunuyor, hanene dokunuyor, silkeleniyorsun, isyan edebilirsin. Etme arkadaşım. Teslimiyet zamanı diyor gök kubbe bize. Evet sevgili Selman abi, değil mi? Arşın sahibi, ey yerdekilerin, göktekilerin, arzın ve arşın sahibi olan Allah'ım. Hepimiz dediğimiz gibi aynı etkiyi almayacağız. Geçmişe bakma. Kendimizi, bak geçmişe bakma diyor. Kendini aydınlığa taşı. Kuzey ay düğümü. Teslimiyette kal. Yani bize benden daha çok bizi öğretecek. Hatırlar mısınız? Geçmiş tutulmalarda Eylül 2024, 18 Eylül Neptünyen balık tutulması zamanında da bunları konuşmuştuk. Bir ve içinden geçtiğimiz dönem bir ve birliği öğretecek bizlere sevgili arkadaşlar. Ben kendi çocuğum için istediğimi senin için de isteyeceğim. Kaybettik yahu biz. Kardeş kardeşe düşman. Bırak komşu komşuya, arkadaş arkadaşı. Kaç kişi kendi çocuğu için istediğini başkasının çocuğu için isteyebiliyor? Bir ve birliği öğretecek. Duygudaşlığı öğretecek çünkü içinden geçtiğimiz dönem. İşte duygudaşlığı öğrenmen için deneyimlemen gerekiyor sevgili arkadaşım. İşte şimdi kemoterapi alan hastası olan beni anlar. Onkoloji servislerine girip çıkan beni anlar. Hocanın dediği gibi ağaçtan düşüyor. Hoca sana doktor getirelim mi diyor ya, Nasrettin Hoca diyor hayır, bana ağaçtan düşeni getir. Doktor getirme diyor. Evet Selman abi, fitne, dedikodu, haset maalesef Mars'ı da tutulduğu ülke astroloji haritamızın. Mars acı tatlarla yakından alakalıdır. Dün de size bir story koydum oğlumun hockey antrenmanında. Acı, Mars'ım tutuldu benim. Hayatın içinde Mars'ınız tutuluyorsa arkadaşlar, Mars acı tatlarla, tabii açıları da çok önemlidir. Her Mars'ı tutulan da ay acım ağzıma yapışacak diye korkmayın. Acı tatlarla yakından alakalıdır. Ama tasavvufi tarafta fitnedir. Benim Mars'ım tutuldu. Dün onu dedim. Hem sevgili arkadaşlar acıyı hem tatlıyı. Çocuk düşüyor, gülüyoruz. Bir arada yaşarsınız işte Mars'ınız tutulduysa. Ülkemizin Mars'ı tutulduysa duygudaşlığı öğreniriz. Mars tutulduysa fitne ateşi, bu ülke toprakları 4. ev ülke topraklarıdır. Muhalefet kanalıdır. Muhalefette sadece CHP yok. Muhalefet kanallarında da yandığını gösterir sevgili arkadaşım. Mars 7 derece terazide ülkenin 4. evindedir. Geçmişe bakmıyoruz, ileriye bakıyoruz. Olur mu sevgili arkadaşlar? Teslimiyette kalıyoruz. Hepimiz unutmayın, aynı etkileri almıyoruz. Özellikle kişisel gezegenlerinizde 3 derece, bak orta noktalar da çok önemlidir. Daha fazla etki alırsınız. Güneş tutulması hep deriz ki yeni başlangıçlar. Fakat farkındaysak hep son zamanlarda gerçekleşen yeni aylar, dolunaylar sevgili arkadaşlar, yani 28 derece Oğlak Burcu'nda analitik derecede bir yeni ay gerçekleşti değil mi? Bir şeyin startını verdi. Al, bakanlıklar değişiyor. Şimdi çok daha fazla değişen 2026 yılın içinde kabineyi, üst düzey yöneticileri görebileceğimizi de gösteriyor içine girdiğimiz dönem. Hatırlarsanız Ekim'de gerçekleşen Terazi burcundaki yeni ay, analitik derecelerde yeni aylar ve dolunaylar oldu son zamanlarda. Analitik derecede kaderi etkileri içinde barındıran da bir güneş tutulması sevgili arkadaşlar gerçekleşecek. Ve analitik dediğimiz, kriz dediğimiz derecelerde sevgili arkadaşlarım bir tutulma. Başta söylediğim gibi Uranüs ve Satürn yöneticisi. O zaman şimdi her ne kadar yeni başlangıçları destekleyecek bir zaman desek de, tutulma olsa da bize biraz kapanışları da gösterecek sevgili arkadaşlar. İşte bu belki şoklanmayla olabilir birçoğumuzun hayatında. Daha çok hani geçmişte düşündün, benim için, senin için bireysel olarak konuşalım. Belki adım atmaktan korktuğunuz, değişmekten korktuğun
Ve ya da kaybetmekten korktuğumuz bağımlılıklarımız da var ya bizlerin sevgili arkadaşlar, ya da kaybetmekten korktuklarımızla ilgili olayların değişimine istesek de istemesek de yönelmek zorunda kalacağımızın işaretçisi olacaktır. Biz her zaman sizlerle bir aile ortamı gibi olduk burada. Şimdi bugün onun için kendi hayatımla ilgili kısacık bir yaşadığım gündemi anlattım, bu kısacık. Günlere, ay, haftalara sığan olaylar yaşadıklarım. Dedim ki bak, teslimiyete istesen de istemesen de diyor ki mutlak kaderi sen değiştiremezsin sevgili kulum deniliyor. Onun için canım arkadaşlarım, bak, belki değişmekten korktun, belki bırakmaktan korktun ya da kaybetmekten korktun. Korktuklarınızla ilgili olayların, tekrar altını çizeyim, yani istesek de istemesek de değişime gidereceğini, bizlere değişime yönelmek zorunda, zorunluluklar da biraz içinde olacağının da işaretçisidir. Yani depremselliğe, değil mi? Kova burcunda işte bak, her birimiz diyoruz depremler, işte yerküre hareketleri olabilir. Evet, olabilir böylesi dönemlerde, ki bunlar hep artık biz kendi ülkemiz için startını aldık 2025 sonbaharı itibariyle. Nasıl buna dikkat çekiyorsak sevgili arkadaşlar, unutmayalım ki hayatımızda da köklenmek ya da ileriye yönelmek adına, kalıcı adımlar atmak adına bireysel hayatımızda da deprem etkisi yaratabilecek ani değişimlere bir kere hazır olmalıyız. Aynen öyle Selvi Hanım. Çaresiziz. Yani Rabbimizin her hayrına muhtacız. Her birimiz insanoğlu olarak ben sürekli öyle dua ediyorum. Her hayrına muhtacım. Unutmayın, Kova burcunda bir de yani şimdi bütün gezegenler anlamıyla çok da detaylı ders gibi de anlatabilirim size, ama bu bizi harekete geçirecek, özellikle Mars Vesta efekti. Birçoğumuz, Uranüs varsa diyoruz ya işte beklenmeyeni bekle. Birçoğumuz artık hayatımda hiçbir şey benim için eskisi gibi değil diyebilir sevgili arkadaşlar. Özellikle ilişkilerde bazı testten geçerken Kuzey Ay düğümü Venüs, hemen haritayı tekrar açalım. Kadersel aşklara, çok ciddi konuştuk, hadi biraz ben de diğer arkadaşlarım gibi kapınızı eşlerinizin, kadersel eşlerinizin de çalabileceğini göstermekte. Kuzey Ay düğümü, bakın birçoğu da 8-9 derecedeki sabit yıldız, dikkatli olunuz, bu iftiraya da uğramaktır aynı zamanda. İftira. 8 derece Balık burcunda olacak Venüs. Pallas Balık burcunda olacak sevgili arkadaşlar. İftiraya karşı dikkatli olunuz. Şu dönem olgunlaşmamış projelerinizi, hani nazara verme derler ya eskiler. Dikkatli olun. Aciziz, evet, çok doğru. Acziyetimizi, Rabbin karşısındaki acziyetimizi doğduğumuz an, bir de göbek bağı kesilir. Bir de böyle çıkadanak ağlatıyorlar ya, inga diye bizi vurup, o anda aslında imtihanın başladığı insanoğlu için andır. Rabbinin karşısındaki acziyetini her gün deneyimliyor insanoğlu. Evet sevgili Mina Hanımcığım, değil mi? İşte hep beraber yayınlar yapıyoruz. Aslında hiçbir şey iyi değildi. Her şey 2023 Türkiye'si. Emekli uçuyor, kaçıyor. Refah payı. Aldınız mı refah payı ya? Hani gelip beni taşlıyordunuz. Hadi biraz keyfim yerine gelsin, takılayım sizlere. Hani beni taşlıyordunuz. Negatif astrolog. Hep kötü şeyler konuşuyorsun. İyi bir şey mi var arkadaşım? Benim çevremdeki emekliler genelde yazık zor haldeler. Sizin emekliler milletvekilidir ya da uslu rütbedir. Onlar iyi geçiniyor olabilir. Haklısınız, o zaman size bir şey uğramaz emeklilerden yana. Hiçbir şey iyi değildi sevgili arkadaşlar. 2024'te, değil mi, gözlükleri çıkartıyoruz dedik. Sevgili Türk halkım, birazdan onu da alıp koyayım size story'e. Gözlüklerinizi rafa kaldırmaya, pembe gözlüklerinizi çıkarmaya, uzunca süre soğuk duş etkisi almaya hazır mısınız?
Böyle canım arkadaşım, git dedik ya kış günü yüzünüzü soğuk suyla yıkayın. Ay dedim, soğuk suyla yıkamayın, hasta olunursun. Good morning. Epstein davaları işte girişte yaptık ya bunu. 29 Mart 2025'teki tutulmayı unutmayınız. Tekrar söyleyeyim. Sürekli söylüyorum, 2023-2024. Ben kendi ülkemde de, çocuk esirgeme kurumu de, bakım evi de, her ne derseniz deyin, çocuklara karşı işlenen suçların bu tutulmalarla da ilgili çıkacağını tekrar öngöreyim. Halkı kızdıracak olayların içinde bu tür olayları da alabilirsiniz sevgili arkadaşlar. Gerçi biz ezan okunan ülkede Müslüman olduğunu iddia eden insanlar, insancıklar olarak değil mi? Kulağına çocuk çeteleri, yoğun bakım ünitelerinde ezanı okunmadan, adı konulmadan selasını veren insanları da gördük. Bize bir şey olmaz. Bizde çıksa da çok bir şey olmaz yani diyelim. Hiçbir şey artık eskisi gibi değil sevgili arkadaşlar. Kolektif uyanış da ateşte birazcık ses getireceğini de göstermekte. Kuzey ay düğümü, Venüs kavuşumu, özellikle su grubu Juno'nuz varsa sevgili arkadaşlar, 7. evinin yöneticisi. Örnek veriyorum, haritalarınızı bilmiyorum. Juno bir kadının haritasındaki %100 nikahlı eşini anlatır. Erkek haritalarında çalışması farklıdır. Doğurganlığı da gösterir aynı zamanda. Bilginiz olsun, Juno'nuz haritanızda su elementi bir burçtaysa zaten 120'liklerle evet kadersel olarak evlilik, çocuk gibi gündemlerinizi işaret edecektir bizlere. Ay Ayşe Hanımcığım, çok geçmiş olsun, onkoloji hastasısınız. Kendinize çok çok iyi bakın. Rabbim şifalar versin inşallah. Hayatımızda hiçbir şey eskisi gibi olmayacak. İşte ilişkilerde de birçoğumuzda olmayabilir sevgili arkadaşlar. Satürn Neptün kavuşumu var değil mi? İşte demiştik ya, ateş yakmayı öğrenin. Satürn Koç, hatta Satürn Koç'un şimdi bu tutulmalarda da Arakne var. İletişim kesintileri, elektrik kesintileri, Arakne Koç noktasında. Network ağlarının kesilmesi gibi çok olay var. Bunları da başka bir akşamda yine astroloidlerle birlikte yapalım. Satürn Neptün. Hayallerin gezegeni, hayaller ve gerçekler sevgili arkadaşlar. Allah'ın, kulun adaleti şaşar, Allah'ın adaleti şaşmazı hep birlikte görürüz diye düşünüyorum benim bakış açımda. Ama hayallerimizi yapılandırmak, kendimizi yapılandırmak adına da destekliyiz. Satürn bize hep ne dedi? Gerçekçi ol. Satürn gerçekçi olmanı istiyor. Duygusal olarak dağılma diyor insanoğluna, bizlere. Satürn Koç'ta bencil olmayın. Çünkü çok güzel törpüleniriz sevgili arkadaşlar. Törpüler Satürn Koç'ta haz etmez. Unutmayınız. Gerçekçi olun. Duygusal olarak dağılmayın. 2,5 sene boyunca da etkilerini göreceğimiz bir tutulma. 121. Saros döngüsünde gerçekleşiyor. 16 Şubat 2018 yılında 27 derece Kova burcunda. Birebir aynısı olacak diye bir şey yok ama dünün hayatlarınızla ilgili kısacık da olsa bir oturun bakalım. Kağıdı kalemi alın. Neler oldu sevgili arkadaşlarım? Güneş tutulması olmuştu. O zamanlar bakın hayat size neleri hediye etti ya da nasıl gündemler yaşadınız. Yani en azından yakalayabilirsiniz gündemleri. 2003, 2008 ve 2021 yıllarında da Saros döngüsü olarak bakarsak 121. Saros, bu saydığım yıllarda da aynı tutulmalar olmuş. Şimdi sevgili arkadaşlarım, yani bakıyorsun tutulma yükseliyor. Yükselen de 17 dereceye yakın bir ve 8. ev aksına denk gelmiş oluyor. Ankara'ya göre çizdirdiğim harita Mars Vesta kavuşumu. Yani bir kere şunu söyleyeyim.
Askerimiz bizim mabetimiz, değil mi? Değerimiz. Buralara biraz dokunulacağını gösteriyor sevgili arkadaşlar. Ve Mars Vesta kavuşumu, Vesta yuvada yanan ateştir hatırlarsanız. Kutsal değerlerimize, bizim bunlar için mücadele edebileceğimizi, bayrak, vatan millet algımız, meclisimiz, kutsal saydığımız değerlerimiz, askerimiz, biraz eyleme geçebileceğimizi, sanki biraz bunların için mücadele edilebileceğini, savaşabileceğimizi işaret etmekte. Kabine, evet sevgili Mina Hanım, kabine ile ilgili öngörülerimizi yapmıştık. 7 Kasım'da, 19 Aralık'ta, 7 Kasım 2025, 19 Aralık 2025. Bir de Yengeç Burcu'nda bir yeni ay vardı 4 derece Yengeç'te, 25 Haziran 2025'te hatırlarsanız Yengeç mevsim giriş anı. O dönemde de konuşmuştuk. Onun bir de 3 Ocak'ta Dolunay gelecek Oğlak Burcu'nda. Bize bunları işaret ediyor. Bundan sonra kabinede daha çok değişmeleri. Ekrem İmamoğlu'nun artık bu son gelen isimle beraber çıkmasını çok kısa zamanda vadede beklemeyiniz. Sıra herkese ve her şeye gelir. Mansur Yavaş'la ilgili 23 Eylül müydü ya da 15 Eylül'dü. Duruyor ekran görüntülerini. Sayın Mansur Yavaş'la da ilgili öngörülerimi Eylül 2025'te yaptım. Horror'ı çizdirmiştik. Ne zamandı Sumut filosu? O gün bir harita çizdirmiştik birlikte. Hatta yolundan döndürülen post yazmıştım sonrasında. Mansur Yavaş'la da ilgili bir öngörümü paylaşmıştım. Hatta demiştim mal varlığına bile el konulabilir. Plüto 2'deydi çünkü kareliydi. Alır o öngörülerimi de koyarım. Yaktın bizi Boeing videosundaydı galiba. Boeing anlaşmaları yapıldı ya sevgili arkadaşlar. Evet, şimdi sizden bir ricamız var. Videomuzu hype ederseniz yazmış sevgili Gül Hanım. Seviniriz yazmış. Altta kaydırıp puan vermeniz gerekiyor, böyle şeyler. Rusya, yani sevgili Ahmet arkadaşımız herhalde izliyorsunuzdur. Eski videoları tarihçi Erol Çalı hocayla da yaptık. Nasıl olur bilmem ama 93 muharebesi var sevgili arkadaşlar tarihte. 1860 Büyük Şam olayları, ardından 93 Osmanlı-Rus ilişkilerinin kırılması var hatırlarsanız. Bilmiyorum ama bizi birileriyle karşılıklı getirebilirler. İnşallah Selman abi öyle olsun diyeyim ben. O yüzden sevgili arkadaşlarım, Mars Vesta 19 derece Kova burcunda. Zeus da 26 derecede. Asker olarak bir kere başarılar bizi bekliyor olacaktır sevgili arkadaşlar. Burada hiç şüphemiz olmasın. Fakat Mars Vesta kavuşumu biraz Vesta. Bizim manevi değerlerimize dokunulabileceğini ve bizlerin de bunlarla ilgili mücadeleye açık olabileceğimizi de göstermekte. Lütfen kalp sağlığınıza çok çok dikkat ediniz. Evet Vesta, yuvada yanan ateş, mahremiyet, değil mi? Bir kapıyı açarsın, oradaki bir çamaşır kokusu, yuvada yanan ateş, ocak anlamını taşır. O evdeki pişen yemeklerin kokusu o yuvanın mavedidir. Değil mi? O yuvada her gün olan birliği, dirliği de anlatır. Vesta, diyorum ya, mesela bir Vesta'nın sert açısında Amerika'da bayrak yakıldı. Bizde Kayseri miydi? Haziran 2024'te bir çocuğa, Suriyeli bir çocuğun taciz edilmesinin arkasından ateşli olaylar. Vesta ile alakalı o dönemlerde görüyorum Vesta'nın sert açılarında. Uçak kazalarını konuşuruz sevgili arkadaşlar. Suikastleri, hatta size eski Satürn Koç'a geçtiğinde bir liderin uçak kazası, ki 2025'e girdiğimizden beri size Adnan Menderes Londra'da düşen uçak, geçmişte bugünü harmanlayıp sunuyorum sevgili arkadaşlar.
Uçak kazalarını konuşabiliriz. Tam özellikle tutulmanın kardinali 4'e şöyle Koç noktasından baktığımızda bize bunları Ikarus var. Özellikle kardinalde Girit Yunanistan'dır. Bizim bunlarla bir kere bu arkadaşlarla askeri olarak hadsiz çıkışta her ne dersen de bir diyoruz ya terliği yiyebilirler kafalarına. Kirke Koç noktasında dünya geneline bakın, alın bunu. Arama kurtarma çalışmalarıdır. 1 derece Yengeç burcunda, 1 derece 28 dakika Kirke Koç noktasında Satürn Neptün. Tamam, lider çağrılarını mesela çok çok konuşabiliriz. Satürn Neptün. Ama Koç noktasında genel olarak yorum yaparsam arama kurtarma, mesela uçak enkaz çalışmaları Ikarus'a dokunuyor canım arkadaşlarım. Yersiz öfkeler keza yine. Endüstriya Kiron işte böyle yangınlara karşı lütfen dikkatli olun. Ben sadece BAM asteroidine çalıştım Uğur Mumcu'da. Tekrar bakabilirim, biliyor musunuz Mina Hanım? Güzel bir şeye parmak bastınız. Kriminal astrolojik olduğum için BAM asteroidini hep açık tutuyorum. Uğur Mumcu da BAM asteroidinin çok etkin olduğunu görmüştüm. Ama bu dediğinize dönüp bakacağım yine. Yeni başlangıçları işaret edecek Laşesis Koç noktasında sevgili arkadaşlar. Eğitimlerle ilgili de bakalım anneleri mutlu edecek mi 2026-2027? Yani zaten Uranüs ikizlere geçiyor. Eğitimlerde değişim. İlkokul, anaokul ve liseye kadar olan eğitimlerde bir kere bir değişim bekleyelim. İkizler 3. evdir. Liseye kadar olan eğitimi anlatır. 9. ev üniversiteler. Okullarımızda biliyorsunuz zaten 2024 öngörülerimizdir. Okullarımızda, üniversitelerimizde kargaşa yaşanması gibi durumları görmüştük. Evet, gökyüzünde ne varsa yeryüzüne o etki ediyor. Etki ettiğini düşünmüyorsanız sevgili arkadaşlar, gidin marifetname okuyun. İşte astrolojiyi burçlar kuşağı üzerinden, işte Merkür Retrosu, koş koş X'ten next olmaz naralarıyla yaptığımız için insanlara da ben artık hak veriyorum. İnanmıyoruz ama yer ve gök devir daim birbirimize bağlıyız arkadaşlar. Bakanlıklar bakın değişebilir ki başladı. 2026 bol değişimli bir yıl olacak sevgili canım arkadaşlarım. Aynen öyle Hatice'm. Hep şaka yaptım ya, benim Mars'ım da tutuldu. Ay ağzıma acı biber sürmesinler deyip yorumlarımı hep yarım bıraktım. Evet, ben izninizi istiyorum. Saat 16. Kıymetli eşim uyuyor. Bir bakalım kapıdan uyandı mı? Marifetname muhteşem. Evet, halk ayaklanmaları bakın 2026 girişiyle Amerika'yı gördünüz. İran ilk kıyam İran'dan gelir demiştik. Bunlar bugünün öngörüleri değil. 2024 sonbaharı ilk 2025 tutulmalarıyla birlikte yaptığımız öngörülerdir. İnsan kılıklılar Orta Doğu'yu karıştıracaklar. İlk kıyam nereden derseniz İran'dan diye öngörülerimi paylaşmıştım sizlerle. Dünya genelinde global olarak da halk hareketlerini, halk ayaklanmalarını konuşacağız sevgili arkadaşlar. Köleler ve efendiler, Aslan Kova aksı, Plüto Kova burcunda, Plüto Aslan kuşakları dünyayı yönetiyor. Bak gencecik insanlar yatıyor katlarda. Plüto Aslan kuşakları 40'lı, 41'li, 42'li, 43'lü, 44'lü. Değil mi? Bunlar bizim atalarımız, dedelerimiz ya da babalarımız birçoğumuz. Bu kuşaklar artık isteseler de istemeseler de aslan kralcıkların tahtlarını yıkıyor sevgili arkadaşlar, içine girdiğimiz dönem. Ben astrolojik olarak konuşuyorum. Bir de bunun ilahi dokunuşu yok mu yahu? İlahi dokunuşlar zamanıdır. Depremleri vurur vurmaz bilemeyiz. Evet, astrolojik olarak çıkıp paylaşıyoruz. Geçen ay değil mi, Trabzon bile bu ay sarsıldı. Trabzon, Karadeniz özellikle bahsettik. Bak çünkü gezegenlerin astrokartografik olarak da sizlerle paylaşıyoruz. Ama 2023 biterken, 2024'e geçerken
Size şu öngörüyü yapmıştım. Burada da mı fay hattı var? Artık her yer dünya genelinde de aktif. Bak Yaradan bizimle konuşuyor sevgili arkadaşlar. Duydunuz değil mi? Çocukları toz haline getirmişler. McDonald's'ın reklamları. Ne bekliyoruz ki? Satürn Koç'a geçti. Kafamıza şaka yapıyordum size 2 yıl önce. Satürn Koç'a geçecek. Yanarlı dönerli. Ateş topu mu düşer? Taş mı düşer? Meteor mu düşer? Orasını ben bilemem diyordum. Ama kafamıza taş yağmadığına şükür diyeyim duyduklarımızdan sonra. Şimdi senin benim çocuğum korunaklı, öteki çocuk değil mi? Dedim ya, kıtlık, açlık. Afrika'daki anne aç. Yıllardır aç. Kaç kişi su kuyusu açtırdı? Kaç kişi uzatıyor elini? Kıtlık gelecek, susuz kalacağız. Kalırsın tabii arkadaşım. Deneyimlersin. Hep onun için dedim ya, bize emanet. Hep atamın resmini almıştım arkama. Bugün doğadayız. Bu insanların bize emanet bıraktıkları bu toprağın bedelini anlamak ve anlamlandırmak için bir bedel, acı bir bedel, umarım yine söyleyeyim, yaşamak zorunda kalmayız sevgili arkadaşlar. Ben diğer astrologlardan ya da birçoğundan farkım, gök kubbeye Allah'ın muazzam bir matematiksel sistemle yarattığını kabul ediyorum. Şüphesiz ki son sözün de ona ait olduğunu biliyorum. Tek farkım belki de o. Gezegenleri ilahlaştırmıyorum. Size koş koş, Sodep günü kader yeniden yazılıyor, naraları atmıyorum. Onun için hayatta umuyorum ki Türkiye astroloji haritasının yükselen yengeçler, sizin de 8. evinizden Plüto transiti alıyorsunuz ve 2044 yılına kadar da alacaksınız. Ülke astroloji haritamın 8. evinden bir Plüto transiti alırken aydınlanmak için uyuduğumuz derin uykulardan uyanırken umuyorum aydınlanmak için acı bir bedel halk olarak, Türk halkı olarak ödemeyiz sevgili arkadaşlar. Siz yükselen yengeçler, dikkat edin siz de. Çünkü 8. ev görmezden geldiklerinizin kendi hayatımızda ödediğin acı bedellerin ödendiği yerdir. Görmezden gelinenlerin faturası, üzgünüm, ağır olabilir sevgili arkadaşlar. Umuyorum sevgili Svan 99, sismik hareket riski yüksek. Gel istatistikle konuşalım. 99-2000 ne oldu arkadaşlar? 99 depremi yok mu? Depremselliği konuşuruz. Döngüler çalışıyor, unutmayınız. Umarım daha büyük bir bedel 10 ili vurdu. Acı yeterince yaşandı. Yaşanabilir. Ne diyorum? 2001'den daha büyük bir ekonomik kriz, tufan bekliyorum. Sıra bankalara geliyor. Bankaların ipini çekmeye geliyor diyorum, hatırlarsanız. Dön bak, bankaların ipini çekecekler. Şöyle salgın hastalık gelecek plan demiyorum size. Diyorum hep, derdim Nostradamus olmak değil. Alt bantını olayın size anlatmaya çalışıyorum. 2000 yılında Demir Banka TMSF tarafından el konulduğunu hatırlatıyorum sevgili arkadaşlar. Bugünkü döngülere de baktığımızda zaten Türkiye astroloji haritasının 11. evinde de bir Uranüs varken ciddi gündemler yaşarız. Bilginiz olsun. Elektrik de kesilir, kafana taş da yayar sevgili arkadaşlarım. Olabilir. Demiş sevgili Selvi Hanım. Bunu da yaptık. Önümüzdeki 3 yıl, bak 2027 de dahil aslında öngörülerimizi yaptık. Bir varmış değil mi? Fareli köyün kavalcısı. Bir varmış bir yokmuş yılları. Başlasın büyük çöküş, uyanış yılları sevgili arkadaşlar. Gülümseyin, çöküyoruz diyorum ve ben izninizle ayrılıyorum. Teşekkür ederim benimle beraber yayına eşlik ettiğiniz için. Evet, 587 kişiyiz. Lütfen çıkarken beğeni tuşuna basmayı unutmayın. Evet, dualarınızla eşime, bana, çocuklarıma, güzel niyetleriniz, dualarınızla bizleri unutmayın. İhtiyacımız var ailece. Buradan da çıkarken lütfen beğeni tuşlarına parmağı basın sevgili arkadaşlar. Yorumlarınızı da bize iletiniz. Evet, 2026-2027 yıllarına öngörümüzdü değil mi? Şefaatinden vazgeçtik, bari mezarımızdan taş çalma yeter yıllarıdır. Ne güzel, beğendiyseniz yayınımızı mutlu oldum.
Bugün hem böyle dertleşelim hem de bir kısacık da olsa yayın yapalım dedim. Tekrar görüşmek dileğiyle. Kendinize çok iyi bakın. Allah'a emanet olun. Lütfen hayatta bir şeyleri sıkı sıkı bırakmamak için direnmeyin. Hakkınızda en hayırlısı neyse öyle olsun. Çünkü Uranüs efektiyle geliyor ya, can sıkıcı bir şekilde değişim olabilir. Yarın vakit olursa yine bir canlı yayında görüşmek dileğiyle diyorum. Kendinize iyi bakın. Yok bak bırakmıyorum sevgili Emine Hanımcığım. Onun için bu boş vaktimi şu anda beklerken eşimi sizlerle değerlendirmek istedim. Kendinize iyi bakın. Sizlerin de kulaklarına sağlık. Sizler de iyi ki varsınız. Hoşça kalın. Hayırlı geceler.